Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu kırmızı ve böyle kremin koyu tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Model bu şekil. Tabanımız, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, bakın şurada yanlarda desenler var. Buraya bir desen fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de başlangıçta 3 tane haroşamız var. Buraya bir sıra, yani bir diş haroşa örebilir. Hemen patiğimize başlayalım. Kenar bölümünden başlayacağım hanımlar patiğime. Kırmızı ipim ile şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 22 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. Evet, 22 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarına bir düğüm atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri tekrar düz öreceğiz. Bir diş haroşa daha olacak. Yani buradaki toplam haroşamız iki sıra olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş haroşa olacak. Bu bölümde toplamda 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Evet, buraya 3 diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Hanımlar, modelimizde şimdi bakın. Şöyle bu 8 sıradan oluşan bir model. Şimdi modelimizde birinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 15 ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek kırmızı ile ördüm. Şimdi şu koyu kalem ipim var, açık renkli ipim. Bunu ekleyeceğim. Kalan 7 ilmeğimi de bu açık renkli ipim ile örüyorum. Modelde ön yüzde birinci sıramız bu şekildeydi. Hemen bir ilmek ördükten sonra ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin. Kalan 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. Biraz koyu tonlarında bir rengi var bu ipimin. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek getirdim. Evet. Son 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Açık renkli ilmeklerimi açık renkli ipim ile örüyorum. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipimi arkada bırakıyorum. Şöyle çaprazlamasına kremin altından geçirerek kırmızımı aldım. Kalan ilmeklerimi, yani kırmızı ilmeklerimi kırmızı ipim ile sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce modelin bir sırasını yapmış oluyoruz. Şimdi birinci sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelimde ikinci sıradayım hanımlar. Bu sıramızda ilk 14 ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Ardından yine şöyle kremimi çaprazlamasına aldım. Bir krem, bir kırmızı ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırası da bu şekildeydi. Şimdi yine arka yüze döndüm. Arkada yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum haroşa olarak. Kremleri krem ile örüyorum. Bakın kremi arkaya getirdim. Şöyle çaprazlamasına kırmızımı aldım. Bir kırmızıyı kırmızı ile örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Bir kremi krem ile ördüm. Yine kremi arkada bıraktım. Kalan ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar kırmızı ile örüyorum. Böylece
ikinci sıramızı da tamamlamış olduk hanımlar. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Şimdi geri döndüm. Ön yüzde modelimde 3. sıradayım. 13 kırmızı örerek başlayacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Tekrar kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 3. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi yine geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Kremleri krem ile, kırmızıları kırmızı ile. Renk geçişi yaparken ilmekleri arka yüzde bırakıyorum. Şöyle devam ediyorum. Kırmızımı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kremimi ördüm. Kalan ilmeklerimi kırmızı ipim ile düz olarak örüyorum. 3. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda 12 kırmızı örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi kremimi alıyorum 12 kırmızıdan sonra. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Ve kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ön yüzde 4. sıramızı bu şekilde yaptık. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde dediğim gibi model kurulumu yok. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde modelimde 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 11 kırmızı öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kremimi alıyorum. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, tekrar bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı ve son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 5. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar ve modelimizde 6. sıramızı yapacağız. Bu şeklimiz artık sola doğru kaymaya başlayacak. Bu 6. sıramızda 12 kırmızı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle kremimi aldım. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Ve kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şöyle. Şeklimiz bu. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimde 7. sıradayım. Bu sıramızda 13 kırmızı örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kremimi aldım. Bir krem. Hemen yanına bir kırmızı. Bir krem. Bir kırmızı. Ve kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 7. sıram da bu şekildeydi. Arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi ön yüzde modelimizde
8. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda 14 kırmızı örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kırmızı ördüm. Şimdi kremimi alıyorum. Bir krem, bir kırmızı ve kalan 6 ilmeğim krem. 8. ve sonuncu sıramız da bu şekildeydi. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. 8 sıradan oluşan aynı modeli ikinci kez kuracağım. Bakın şuraya. Şimdi modelin birinci sırasında ne yapmıştık? Aynı işlemi yapacağız. Modelde başa döndük. İlk sıramızda hanımlar 15 kırmızı örmüştüm. Kafanız karışmasın diye bu sıramızı da gösteriyorum. 15 kırmızı örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğim krem. Modelde birinci sıramızı bu şekilde oluşturmuştuk hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar modelin ikinci, üçüncü sırası diye devam edeceğiz. Bu aşamada kafanız karışacak olursa videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz hanımlar. Hemen ikinci modeli de yaptıktan sonra tıpkı üçüncü modele geçecek gibi yine üçüncü modelin ilk sırasını yapalım hanımlar. Şurada model bitmiş görünmeli çünkü. Buraya kadar örelim, gelelim. Ardından patiğimizin bu ön genişletme bölümlerinde buluşalım. Beraber devam edeceğiz sonra. Evet hanımlar, 8 sıradan oluşan ikinci modelimi yaptım. Üçüncü modelin ilk sırasını da ördüm. Yani buraya 15 kırmızı 7 krem. Şimdi patiğimizin şu ön bölümüne oval şekil verebilmek için desenimiz var. Onu yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Geri döneceğim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki ilmekleri de arka yüzde haroşa örüyorum yine. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de 6 ilmek örüp geri döneceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Devamındaki ilmeklerimi de yine haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de 7 ilmek örüp döneceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ön bölüme oval bir şekil kazandırıyor bu. Patiğimizin burun kısmına. Şimdi geri dönüyorum. Her sırada birer ilmek fazla öreceğiz. Şimdi de 8 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Arka yüzde 8 ilmeğimi haroşa örüyorum yine. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de 9 ilmek örüp döneceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek daha ördüm 9. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum 9 ilmeğimi. Tekrar ön yüzdeyim. Bu defa 10 ilmek örüp döneceğim. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüyorum. Arka yüzde 10 ilmeğimi haroşa örüyorum yine. Tekrar geri döndük. Şimdi de 11 ilmek örüp geri döneceğiz hanımlar. 11 ilmek. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 11 ilmeğimi haroşa örüyorum yine. Tekrar geri döndüm. O ön yüzdeyiz. Şimdi de 12 ilmek örüp geri döneceğim. 12 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine bu 12 ilmeğimi haroşa öreceğim. 5 ilmek ile başladık. Sırasıyla 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek olana kadar ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Artık son kez 13 ilmek öreceğiz. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyorum. Arka yüzde 13 ilmeğimi haroşa örüyorum. 13 ilmek olana kadar ördük. Sonra ilmek sayıları birer birer azalarak gidecek. Tekrar ön yüzdeyim. Geri döndüm. Bu defa en son 13 ilmek örmüştük. Şimdi 12 ilmek örüp döneceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın bir ilmek bıraktık. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğerlerini de sıra sonuna kadar düz örüyorum yine. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de 11 ilmek örüp geri döneceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geri dönüyorum. 11 ilmeğimi arka yüzde haroşa örüyorum. Geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. 10 ilmek örüp döneceğim şimdi de. Bir ilmek daha eksiliyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüyorum. Arka yüzde 10 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 9 ilmek örüp döneceğim hanımlar. Bir ilmek daha eksiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine bu 9 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi de 8 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 8 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Birer birer azalıyor gördüğümüz gibi ilmekler. Bu kenar bölümde de oval bir görüntü oluşuyor. Tekrar geri döndüm. Şimdi de 7 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine bu 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde. Şimdi de 6 ilmek örüp döneceğiz hanımlar. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. 6 ilmeğimi arka yüzde örüyorum. Şimdi son kez ön yüzdeyiz. 5 ilmek ile başlamıştık. 5 ilmeğe kadar geri döndük hanımlar. 5 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Arka yüzde 5 ilmeğimi örüyorum. Bu ilk kenarımızdaki bu oval görüntümüzü tamamlamış olduk. Hemen şu bölümden bahsediyorum. Bakın hanımlar, şuradaki şeklimiz, şurada ovallik oluştu. Bakın. Şimdi tam ortaya bir model daha yapacağız. Bakın şöyle. En son buraya 2 model yapmıştık. 3. modelin ilk sırasını yapmıştık. Şimdi modelin 2. sırasıyla devam edeceğiz. İlk sırasını örmüştük. İlmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz yine. Buraya bir model oluşturacağız. Modelimizin 2. sırasında ne yapıyorduk? Hatırlamak adına birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. 14 kırmızı örüyorum. Bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kremimi alıyorum. Bir krem, modelin 2. sırası. Bir kırmızı ve kalan 6 ilmeğim krem. Böylece modelin 2. sırasını yaptık hanımlar. Artık sıra sonuna kadar ilmekleri örüyoruz. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar modelimizin
Üçüncü sırasını yapacağız. 4, 5, 6. Zaten 8 sıradan oluşan model. 8 sıradan oluşan modeli tamamlayacağız hanımlar. Ardından dördüncü modele geçer gibi tekrar modelin ilk sırasını tekrar kuracağız. Bakın tam şu orta bölüme. Tam şu orta bölümden bahsediyorum. 8 sıradan oluşan modeli bitireceğiz. Sonra dördüncü modele başlayacağız. İlk sırasını yapacağız, geleceğiz. Sonra diğer tarafa da bu oval şeklimizi oluşturacağız. Bu şekilde tam bu orta bölümün modelini de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, orta bölümdeki bu tekli modelimi de gördüğünüz gibi tamamladım. Burada 3 model oldu. Burada sanki dördüncü modele başlar gibi dördüncü modelin ilk sırasını yaptım. Model burada tamamlanmış göründü. Şimdi şu bölüme yaptığımız oval şekil vermek için yaptığımız işlemin aynısını bakın şu diğer kenara da yapacağız. İlk kenarda ne yapmıştık? Aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine bu 5 ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geçeceğiz hanımlar. 6 ilmek öreceğiz, döneceğiz. 7 öreceğiz. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek olana kadar öreceğiz. Sonra ilmek sayıları birer birer eksilecek. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 kalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Kafanız karışacak olursa şu oval bölümü bakın, şu ilk yaptığımız oval bölüm, videoyu geri alarak bu bölümün sıralamalarını takip ederek bu ikinci oval şekli de rahatlıkla verebilirsiniz. Bu ilkinin sıralamalarını takip ederek. Bu şekilde hanımlar bu ikinci bu oval desenimizi de şuraya tamamlayalım. Gelelim ardından buluşalım. Patiğimizin diğer kenarına birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, şu kenardaki oval deseni de oluşturdum, geldim. Şimdi patiğimizin diğer kenarındaki desenlerimizi yapacağız. 2 tane model yapacağım. En son şu ortadaki modeli yaparken dördüncü modelin ilk sırasını yapmıştık. Şimdi ikinci sıradan devam edeceğiz hanımlar. Modelin ikinci sırasında 14 kırmızı örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Krem ipimi alıyorum. Bir krem, bir kırmızı ve kalan 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelin ikinci sırasını yaptık. Arka yüzde gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde 3. sırayla devam edeceğiz. Bu şekilde buradaki modeli 8 sıradan oluşan modeli tamamlayacağız. Ardından bir model daha yapacağız. Bakın şu kenarlara ben 1-2 model yaptım. Şurada da 1-2 modelim var. Ortada bir, toplam 5. Büyük yapmak isteyenler şuralara 3'er model yapabilir demiştim zaten videonun başında. Ben buraya 2 model yaptım. Şimdi bu kafanız karışacak olursa şuradaki modelin sıralamalarını takip ederek burada aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Hiçbir fark yok. Aynı şekilde buraya 2 model daha yapacağız. En son bu ikinci model bittikten sonra yeni modele başlayacak gibi tekrar bir sonraki modelin ilk sırasını yapacağız. Yani 15 kırmızı 7 krem ilmeklerimizi öreceğiz. Sonrasında ilk modele başlarken 3 diş kırmızı ipimizle haroşa örmüştük. Model bitiminde de yine 3 diş kırmızı ile haroşamızı öreceğiz. Kenarlar eşit olacak. Küçük yapmak isteyenler buraya bir diş haroşa örebilir demiştim yine videonun başında. Onlar yine buraya bir diş haroşa örecekler. Ben 3 diş haroşamı öreceğim. Çünkü buraya da 3 diş örmüştüm. Bu şekilde patiğimizin bu kenarında hanımlar tamamlayıp geliyorum. Ardından buluşalım. Birlikte patiğimizin kesimini yapacağız. Sonra da tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin şu diğer kenarına da 2 tane modelimi tamamladım. Ardından bir yeni model yapacak gibi sıradaki modelin ilk sırasını ördüm. Sonra hanımlar başka renkli ipimi kestim. Arkaya ucunu düğümledim. Ardından ilk başta olduğu gibi buraya da 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Biraz gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar burada. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var burada. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerin tamamını keseceğiz.
Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye 2 tane zincir attım. İpimizi kesiyorum. Artık patiğimizin bu üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi tabanını yapacağız. Patiğimizin taban bölümünde şöyle bir tık daha uzun 2 şiş kullanacağım yine. Şişlerim tekrar bakın 3 numara. Şimdi şu geniş bölümünden, şu ilk kenar ilmek yerinden başlayarak ilmekler çıkaracağız. Hemen şuradan. Bakın ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla böyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ucuna bir düğüm atacağım. Bu şekilde üçüncü ilmeğim. 4 5 6 7 8 9 10 böyle ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde şu diğer uca gelene kadar, şuraya gelene kadar ben bu uçtan diğer uca toplamda 82 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmekleri çıkartalım, gelelim. Evet, bu uca kadar 82 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Geriye 74 ilmek kalır. Yani 82'den 8 çıktı, 74 ilmek kalır. 74 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 37'şer ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu ilk kenardaki 37 ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde 3 ilmek oldu. 4, 5, 6 böyle 37 ilmek örelim, gelelim. Evet, 37 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saydığımızda şu sol kenarda da 37 ilmek kalıyor. Ardından geri dönüyoruz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeği böyle öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 8. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Hanımlar, tabanımız 12 ilmek olacak ve taban 12 olana kadar da her sırada yanlardan bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. Hemen şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmek öreceğim şimdi. 5 6 7 8 9. Bir ilmek de hemen kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 10 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10. Bir ilmek de kenardan örerek ekledim ortaya. 11. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 5 6 7 8 9 10 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Artık kesimlere başlayacağız hanımlar. Şöyle 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4 5 6 7 8 9 10 11. Şu 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmek öreceğim. 5 6 7 8 9 10 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız böyle yapılacak hanımlar. 11 ilmeği öreceğiz. 12. ilmekte kesimi yapacağız. Bakın yine tekrar 4 ilmeğim oldu. 5 6 7 8 9 10 11. Yandan da bir ilmek alıyorum. 12. ilmeği örerken kesimimi yapıyorum.
Tabanımız 12 ilmek ile böyle örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 12 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı 12 ilmek olarak ördüm. Şişimde sadece 12 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin arka yani şu topuk bölümünü yapacağız. Burada şöyle tekrar kısa şişlerime geçeceğim. İlmek sayılarım azaldı. Şimdi yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi 11 ilmek kaldı kesim yaptığımız için. Bu aşamada hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 12 ilmeğimiz oluyor hanımlar. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Ve bir sonraki kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız hanımlar. Biz bu işleme bakın şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka topuk bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, topuk bölümünü gördüğünüz üzere tamamladım geldim. Artık buradaki 12 ilmeğimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Patiğimizin örgü bölümünü böylece tamamladık. Hemen şuradaki kenardan kalma ipimizin ucu var. Bunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. Şöyle. İlmeklerin tamamını keseceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Şimdi tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var hanımlar. Tığım ile onu yapacağım. Öncelikle şurada tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine batarak burayı önce bir düzlüyorum. Şöyle. Şimdi bir tane de zincir çekiyorum. Kenar tığlamamız tek sıradan oluşuyor. Bakın ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Bu şekilde. Sık iğne tekniği kullanıyoruz. Böylece patiğimizin kenarı daha düzgün, daha sıkı duruyor hanımlar. Kenar ilmek yerlerine batarak böyle kenar tığlamamızı yapıyoruz. Şeklimiz bu. Patiğimizin çevresini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı da tamamladım geldim. İlk başladığım yere kadar yaptım. Şimdi şuraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Hemen ipimizin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Bakın tekrar şöyle zincir tekniğiyle düğümlüyorum. Sıkı ve sağlam olsun diye. Bu şekilde gizliyorum ipimin ucunu. Ayağı giydikten sonra bu ip dışarı çıkmasın. Patiğimizin içinde ne kadar böyle ip kesintisi varsa hanımlar bu şekilde gizleyin. Ben zaten hepsini gizledim. Patiğimin içi dışı tertemiz şu anda. Evet, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun hanımlar. Patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle.
topuğumuz, tabanımız. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.